Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz fizyoterapist Ferit İnsel. Ferit Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Gerçekten insan vücudunda baş ağrısından sonra belki de en sık karşılaşılan bu bel ağrıları, Kesinlikle. boyun ağrıları, sırt ağrıları. Peki bu tip problem olan kişilerdeki doğru yaklaşım modeli nedir? Biraz bahseder misiniz? Tabii ki de. Öncelikle şöyle söylememiz lazım. Doğru yaklaşım modelinde bizim temel prensibimiz hastayı önce anamnezini iyi alabilmek. Yani hemen tedaviye başlamak veyahut da hemen konulan tanı üzerinden direkt o tedavi programını oluşturmak aslında doğru yaklaşım modelini detaylı şekilde kapsamaz. Doğru yaklaşım modeli hastayla birebir geçirdiğiniz vakittir. Ve o vakitte hastadan almış olduğunuz o birikimler ve hastadan almış olduğunuz o hikaye çok önemlidir. Çünkü en ufak bir ayrıntı çok büyük bir tedavide ilerlemeye sonuç yaratabilir. Yani o yüzden genellikle biz burada doğru yaklaşım yaparken hasta hikayesini en ufak ayrıntısına kadar birebir spesifik olarak dinliyoruz ve orada aslında doğru yaklaşımla beraber tedaviye başlamamız için bize ışık tutacaktır o doğru tedavi için. Biz böyle başlıyoruz genelde. Anladım. Peki bel, boyun ve sırt ağrısı olan kişilerde fizik tedavinin rolü nedir? Yani yaklaşımı ve önemi nedir? Biraz bahseder misiniz? Öncelikle doğru yaklaşım modelini eğer doğru kurulmuşsa, yani doğru yaklaşım modeliyle hastaya eğer tanı konulmuşsa, fizik tedavinin önemi orada başlıyor aslında. Evet. Fizik tedaviyle şöyle başlıyorsunuz. Fizik tedavide asıl amaç gene ezbere dayalı bir tedavi yöntemi değil de eğer o hastaya özel spesifik bir tanı gelişmişse onun özelinde bir fizik tedavi programı oluşturmak gerekiyor. Bel boyun ağrıları ve sırt ağrıları aslında birbirinden çok uzak ağrılar da değil. Yani genellikle birbiriyle daha çok böyle kompleks, aslında çok daha birbirleriyle bağlantılı ve gerçekten hiç şaşırılacak derecede çok fazla alakalı bir birliktelikleri var aslında. O yüzden de fizik tedavide sadece bel o ağrısıyla gelen hastaya sadece bel programı değil de tam kapsamlı bütün programları detaylı şekilde fizik tedavi şeklinde başlamak daha doğru olacaktır bu program için. Burada FTR'nin önemi şu, fizik tedavide programı belirlerken hastayla birlikte hastanın en uygun şekilde ilerlemesini sağlamak lazım. Fizik tedavide biz burada bel, boyun ağrıları ve sırt ağrıları diye aslında bölmüyoruz. Genellikle biz bunları burada parçalı şekilde çalışmak yerine bütünsel yaklaşım yapıyoruz. Bu da bizim ilk yaklaşımımızdan geliyor. Doğru yaklaşım modelinden aslında. Genellikle böyle oluyor. FTR'nin önemi bu şekilde ilerliyor. Peki bir de şunu soracağım. Özellikle yani yurt dışında bu karyopraksi diye geçiyor ama Evet. Türkiye'de bu konuyla fizik tedavi yani fizyoterapistler ilgileniyor. Bel, boyun ve sırt ağrılarında manuel tedavinin rolü nedir? Tedavideki yeri nedir? Ya özetle şöyle söyleyebilirsek eğer, manuel terapide biz manuel terapi dediğimiz şey aslında bir elle hastayla bütünleştiğimiz bir tedavi modelidir. Evet. Yani biliyorsunuz hocam sizde cildin altında reseptörler var. O reseptörler beyne iletiyor oluyorlar. Ve biz dokunduğumuz anda o reseptörlerle birlikte beyin zaten iyileşme sürecine başlıyor. Aslında insan vücudu yapısı olarak kendi kendine onarabilen bir beden. Biz o engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Manuel terapide gene her zaman dediğim gibi doğru yaklaşım modeliyle aslında ilerliyoruz. Yani doğru yaklaşımı kuruyorsak, fizik tedaviye başlıyorsak ve manuel terapiyle de devam edip hastanın tedavisini başarılı şekilde birleştirmeye çalışıyoruz. Anladım. Peki bir de konumuzu değiştireceğim ama bu diş sıkma problemi. Evet. Bu pek çok kişide olan bir şey. Evet. Yani özellikle tabii ki bel, boyun, sırtla çok uğraşıyorsunuz ama bu da pek çok kişinin yani günlük yaşadığı, herhalde 2 kişiden birisi Kesinlikle. diş sıkma ile ilgili problemler, dişlerinde bozukluklar, işte ne bileyim, geceleri ciddi anlamda böyle ses gelmeleri gibi pek çok problemle karşılaşıyor. Bu diş sıkma problemi nedir? Neden olur? Biraz bahseder misiniz? Tabii ki de. Diş sıkma problemleri genellikle iki tipte ele alınır. Birincisi genellikle masseter bölgesinde, buradaki diş bölgesinde, çene bölgesinde oluşan kasımız var, masseter kası. O bölgede tetik noktalar oluşuyor. Sıkmadan dolayı oluşan bir durumdur bu. Bir de ikinci bir durum vardır. Temporomandibular eklemin, yani burada ağzımızı açarken oynar ses gelmesi veyahut da sağa veya sola çıkıyor gibi şikayetlerin olduğu. Genelde bu tip şikayetlerle hastanın stres altında dişini sıkması sonucu bu tip durumlar gelişir. Temporomandibular eklem disfonksiyonu diyoruz biz buna. Hastanın çene ekleminin olduğundan biraz daha disfonksiyonel, yani
dışarı doğru taşması durumudur bu. Diğer bir dolaylı şekilde söylersem aslında hani herkeste vardır aslında. Şu an hemen hemen bütün insanlarda mevcuttur. Ağzımı açtım, ses geliyor, kapattım. İşte sağa sola sanki çıkıyormuş gibi oluyor. Öne doğru sanki çıkıyor, arkaya doğru çıkıyor gibi şikayetler sonucu oluşur. Diş sıkma problemi aslında çok ciddi bir problemdir. Tedavisi iki şekilde olur aslında. Birazdan ona değineceğim. Ancak şöyle söylemek gerekiyorsa diş sıkmanın altında yatan sebep genellikle strestir. Stresli hastalarda oluşur en önemlisi. Özellikle stres altındayken, baskı altındayken veyahut da inatçı bir yapımız varsa eğer, inatçı bir yapıyla mücadele ediyorsak, bazı şeyleri rahat akışına bırakmıyorsak ve aslında onunla ilgili fazla bir ileri gidiyorsak vücudumuzda bu nedenden dolayı biraz stres altına giriyor. Diş sıkma bunun tezahürüdür aslında. Peki sırt ve bel ağrılarında diş sıkmanın yeri ne? Bununla bağlantısı nedir? Çok alakalı aslında. O yüzden yani konuyu birleştirmemiz de o şekilde iyi oldu aslında. Aynen. Çünkü şöyle alakalı, biz dişimizi sıkarız genelde stres altındayken. Örneğin kızdığımız zaman, evde birisine kızdığımız zaman, dışarıda iş yerinde birisiyle tartıştığımız zaman farkında olmadan dişimizi sıkarız. Dişimizi sıktığımız zaman aslında sadece dişimizi sıkmıyoruz, o bölgedeki bütün boyun kaslarımızı, trapezlerimizi, buradaki SKM dediğimiz. Sternokloidomastoid Aynen öyle kası, hocam. evet. Onları keza trapezler, omuzlar, hatta erektörler, sırt bölgelerimizdeki bütün kasları sıkıyoruz. Ve biz bunu sıktığımız için de aslında oradaki kasılma normalden çıkmış oluyor. Anormal bir kasılma başlıyor. Bunun sonucunda ve bunu devamlı yaptığımızı düşündüğümüzde aslında orada bir deformasyon gerçekleşiyor ve kas yapısını bozmaya başlıyor ve bizim tetik nokta dediğimiz trigger point'ler oluşuyor aslında. O kas lifinde nodüller, ufak nodüller. Hatta hastalarda şöyle şikayetler olur. Şurama elliyorum, işte şöyle bir nodül var. İşte şurama elliyorum, böyle bir ağrı var. Böyle elimin altına geliyor, bilye gibi, top gibi. Bunlar aslında onların sonucudur. Ve altında yatan ana neden diş sıkmadır aslında ve çok gözden kaçan bir detaydır bu diş sıkma problemi. Peki diş sıkma problemi olan kişilerde tedavi olarak neler uyguluyorsunuz? Mesela biz botoks yapıyoruz ama Evet. acaba fizik tedavi, yani bir fizyoterapist onu görse belki de botoksa ihtiyaç kalmayabilir. Böyle bir şey olabilir mi? Hayır, aslında şöyle, botoksa da ihtiyaç var, fizik tedaviye de. Şimdi biz burada fizik tedavi olarak diş sıkma problemlerinde ülkemizde yeni adapte olmaya başlıyor. Fizik tedavinin önemi diş sıkmada. Öncelikle biz hastalarımıza genellikle eğer dayanılmayacak bir durumdaylarsa, diş sıkma problemi, baş ağrıları, migren, özellikle diş sıkıyor, tek taraflı baş ağrısı, akşamları yatıyor. Sürekli bir baş ağrısı, baş edemiyor ama diş sıkmadan kaynaklı hemen biz o hastayı botoksa yönlendiriyoruz. Birlikte kliniğimizde de çalıştığımız diş hekimleriyle birlikte yönlendiriyoruz ve botoks uygulamaları yapılıyor. Bunu yapma nedenimiz kısa vadede botoksun daha etkili olması. İlk 3 ay kadar etkisi oluyor hocam. Ondan sonra hasta tekrar botoks etkisini kaybediyor ve biz burada tekrardan fizik tedaviye dönmemiz gerekiyor. Ancak eğer hasta çok şiddetli bir durumda değilse, ağrısı diş sıkmadan dolayıysa fakat ama dayanılmayacak bir seviyedeyse biz o zaman fizik tedavi protokolüne başlıyoruz. Fizik tedavi daha uzun süreçte cevap veren bir şeydir. Yani burada biz eğer hasta dayanamıyorsa botoksa, eğer dayanabilecek durumdaysa fizik tedaviyle başlıyoruz. Fizik tedavide bizim modelimiz şöyledir. Fizik tedavide çeşitli manuel terapi uygulamaları, çeşitli relaxation, kas gevşe teknikleri, özellikle stres altındaki bütün kasları rahatlatmaya çalışıyoruz. Keza baş ağrısını yok edecek bütün elementleri ortadan kaldırıyoruz. Migreni tamamen ortadan kaldırıyoruz. Yani bizim tedavide ilerleyişimiz şöyle oluyor. Önce amacımız ağrıyı yok etmek. Aslında fizik tedavide de ilk sorumdan son soruma kadar aslında gelirsek hepsinde aynı ilerliyoruz. Evet. Amacımız ilk etapta ağrıyı yok etmek. Hastanın bir ağrısı var, bu durumdan çok rahatsız. Biz ağrıyı yok etmeye çalışıyoruz. Ardından biz burada tedavi programı belirliyoruz. Ve tedavi programını belirledikten sonra da tekrardan ortaya çıkmasını engellemeye çalışıyoruz. Diş sıkma da bununla aynıdır aslında. Ağrıyı ortadan kaldırıyoruz, migren ortadan kalkıyor, sırt ağrısı ortadan kalkıyor, omuz ağrısı ortadan kalkıyor. Biz bu sefer diş sıkmanın önüne geçiyoruz artık. Bir daha hastanın diş sıkmaması için gerekirse psikolojik, gerekirse mental, gerekirse fiziksel her türlü takviyeyi yapıp diş sıkma problemini ortadan kaldırıyoruz. Genellikle kliniğimizde biz bu şekilde çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok detaylı bir anlatımı oldu. Yani, ben çok teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için tekrar teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, efendim. teşekkür ederim. Bugünkü program konuğumuz fizyoterapist Ferit İnsel idi.
kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.